Merhaba arkadaşlar, bu önümde gördüğünüz bir BMW 2 serisi ama standart bir 2 serisi değil. 2'nin sportif abisi M2. Yani bütün ailenize birer 220 alabilecekken hepsinin parasıyla bir tane M2 alabiliyorsunuz. Ve bazı insanlar 3 tane 220 almak yerine bu M2'yi almayı tercih ediyor. Ve bunun için geçerli bir sürü sebebimiz var. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. 0-100 4.1 saniye. 3 litre sıralı altı çift turbo bu otomobilde 460 beygir üretiyor ama orijinalinde M4 ile aldığınız zaman 510 beygir üretiyor bu araba. 550 Nm'de torku var M2'deyken ama bu motorun kapasitesi daha fazla. M4'e baktığınız zaman 600 Nm tork üretiyor. Bu motor S58 yani gerçek bir M motoru. Sıralı altı çift turbosuyla 2CZ'ye de benziyor ve aslında günümüzün 2CZ'si demek yanlış olmaz. Modifiyeciler bayılıyor. Çünkü bu motorda Toyota'nın parmağı var. O yüzden BMW standartlarına göre çok daha sağlam bir motor ve çok ufak tefek modifiyelerle 700 beygir, 800 beygir bu motorla imkansız değil. Peki bu teknoloji nereden geliyor? Bakalım. Kaputun altındaki bu motor S58 dedik. Modifiyeciler neden seviyor? Aslında bu motor modifiyecilerin bayıldığı B58 kodlu Toyota Supra'da da kullanılan, Mark 5'te kullanılan motora temel olarak alıp üstüne geliştirilmiş versiyonu. B58'in şöyle güzel bir özelliği var. BMW ile Toyota birlikte Supra'yı geliştirirken Toyota dedi ki bak BMW sen bize motor yapacaksın ama bu benim kalite standartlarımı, benim güvenilirlik standartlarımı sağlamak zorunda. Biliyorsunuz BMW motor konusunda o kadar uzun ömürlü değil. O yüzden de Toyota'nın standartlarını sağlamak için BMW çok daha uğraştı. Bu motoru yaptı ve artık çok daha güvenilir ve çok daha sağlam olduğu için modifiyeye uygun. Özellikle bir önceki seri S55'e göre S58 çok daha sağlam bir motor olarak her yerde geçiyor ve ufak tefek şeylerle modifiyede de çok daha başarılı. Eskiden S55'e baktığımız zaman maksimum 460 beygir üretebiliyordu. Buraya baktığımız zamansa en düşük modeli burada şu an M2'ye kullanıldı ve en düşük halinde 460 beygir üretiyor. M3, M4 Competition modellerine baktığın zaman 510 beygir ama farklı varyasyonlarla daha güçlü şekilleri de gelecektir. Peki bunu nasıl yapıyor? Öncelikle baktığımız zaman sıkıştırma oranı 9.3'e düştü. Bir önceki nesilde 10.2 idi. Hatta B58'de de bu 10 civarı ama burada 9.3. Peki sıkıştırma oranı düşüklüğü bize ne sağlıyor? Daha fazla turbo boost'u açabiliyoruz. Daha fazla turbo boost demek daha fazla güç demek. En önemli farklardan bir tanesi bu. İkincisi aynı 2CZ RB26 gibi dövülmüş yani forged pistonlar var ve crank var. Normalde modifiyeciler tonla para harcayıp bu ürünleri alır güç arttırırken burada BMW'de standart olarak fabrika çıkışı geliyor. O yüzden de dediğim gibi yüksek modifiyeler yapsanız bile motor stok iç aksamıyla bu güçlere dayanabiliyor. Bu motorda 350 barlık 2 tane yüksek basınç pompası bulunuyor. Normalde çok fazla gördüğümüz bir şey değil. 350 bar artık günümüz standartlarında çok yüksek bir sayı değil. Olay zaten orada değil. Olay bu pompaların çalışma şeklinde. Arabayı normal günlük bir şekilde kullanırken çok hızlı değilken pompalar 30 saniye biri çalışıyor. 30 saniye öteki çalışıyor, 30 saniye öteki çalışıyor. Bu şekilde devamlı olarak pompaların aşınma zamanları eşitlenmiş farklı şeyler olmasın diye. Ne zaman ki gaza tam basarsanız ya da yüksek güç talep ederseniz o zaman ikisi birden çalışmak zorunda kalıyor. Çünkü bu motora bütün bu yakıtı bu yüksek basınçta göndermeniz lazım. Tek pompa yetmiyor. Bu yüzden ikili bir sistemi var. B58'i temel alıyor dedik ama pistonlar farklı, boyutlar farklı, sıkıştırma oranı farklı olduğu için aslında neredeyse bütün parçaları farklı. Silindir kafası, silindir başları, bunun haricinde dediğim gibi pistonlar ve ekstra bir fark olarak bloğun kendisi de farklı. Çünkü bu motor daha fazla güç ürettiği için, daha fazla basınç altında olduğu için daha dayanıklı olması gerekiyor. Closed deck denen bir sistem var. Yani su kanalları B58'e baktığınız zaman pistonların etrafında dönüyor ve pistonlar etrafında
altında böyle bir havuz gibi açıklık oluşturuyor. S58'e buraya baktığımız zamansa neredeyse tamamen dolu bir blok. İçindeki su kanalları ayrıca geçiyor. Bu sayede de bloğun daha sağlam olması sağlanmış. Çünkü pistonlar o yüksek basınç altında çalışırken bloğa da büyük bir basınç uyguluyor. Bu sayede bu dayanıklılığı da arttırmışlar. Tabii ki motor tek başına bir şey ifade etmiyor. Arabayı sürmemiz için aynı zamanda şanzımanın iyi olması gerekiyor. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Tuğberk'in anlattığı bu güçlü motor tabii ki gücü yere aktaramadığınız sürece hiçbir işe yaramıyor. Bu yüzden de araçlarda şanzıman bulunuyor. Farklı viteslerde farklı torkları yere gönderebiliyorsunuz. Özellikle bunun gibi performans araçlarında bu oldukça önemli. Ama şöyle bir olay var. Şimdiye kadar E46'lardan başlamamız gerekirse SMG şanzıman bulunuyordu ve o şanzımanın vites atma hissi gerçekten bir başkaydı. E92 M3 ile birlikte SMG yerine DCT yani çift kavrama kullanılmaya başlandı. Çift kavramanın da en büyük özelliği çok hızlı vites atması. Aynı şekilde vites atma hissi çok agresifti. Tuğberk'in M2 Competition'da da bu DCT şanzımandan bulunuyordu. Bu jenerasyona geldiğiniz zaman bu mükemmel motora ayrı bir şanzıman üretmemişler. Bunun yerine bütün seride kullanılan ZF yani tork konvertörlü şanzımanı kullanmayı tercih etmişler. Bu sadece M2 için değil, M3 ve M4 için de geçerli. Tabii ki birebir aynı değil. Yazılım farkları var, kalibrasyon farkları var. Ama baktığınız zaman şanzıman mekanik olarak aynı şanzıman. Bu da bana sorarsanız vites atma hislerini biraz öldürmüş. Aracı manuel aldığım zaman çok hızlı bir şanzıman. Kesinlikle yavaş vites atmıyor. Performans olarak çok iyi olduğuna da eminim. Ama his olarak o takır takır vites atarken kafam koltuğa çarpıyor hissini biraz kaybettirmiş. En basit örneği E63 M6'da yani eski M6'da bile SMG 3 şanzıman vardı. DCT bile değildi. Ama onda vites atarken böyle tak tak her attığında o baskıyı vücudunuzda hissediyordunuz. Bu tahmin ediyorum ki pist için oldukça iyi olmasına rağmen his olarak biraz yoksun. Evet. SMG'ler, DCT'ler bütün üç harfleri söyledik. Peki bu tork konvertörlü, çift kavrama vesaire bunların bu aracın üzerindeki etkisi ne? Çift kavrama dediğiniz şanzıman detaylı videosu kanalımızda var. Ama hızlıca anlatmak gerekirse adı üzerinde 2 tane kavramaya sahip. Bir kavrama tek numaralı vitesleri yönetirken diğer bir kavrama çift numaralı vitesleri yönetiyor. Yani siz birdeyken, birinci vitesteyken birinci kavramadasınız. 2'ye attığınızda ikinci kavramadan bağlanıyorsunuz. Bu yüzden aracınız vites atmıyor aslında. İkinci vites siz birdeyken hazır oluyor ve sadece kavrama değiştirerek bir anda bir sonraki vitese geçmiş oluyor. Bu yüzden çift kavrama şanzımanlarda aracın vites attığını bile anlamazsınız hız olarak. ZF'e baktığınız zaman bir tork konvertörlü şanzıman. Tork konvertörü de şu demek. Bir haznenin içinde 2 tane karşılıklı duran türbin olduğunu düşünün ve bu haznenin içi tamamen yağ dolu. Bir türbin motor tarafına bağlı, diğer türbin de aracın tekerlerine güç yollayan tarafa bağlı. Motorun gücü birinci türbini çeviriyor. Bu türbin içerideki yağı çeviriyor. Bu dönen yağ da ikinci türbini çevirip aracın tekerlerine güç iletilmesini sağlıyor. Tabii ki tahmin edebilirsiniz ki burada kayıplar oldukça fazla. Özellikle kuru kavramayla kıyasladığınız zaman. Bu yüzden de işte yeni jenerasyonlar tabii ki bu kadar basit değil. Ana prensip aynı olsa bile bir noktadan sonra iki taraf birbirine tamamen kilitleniyor ve mekanik olarak gücü aktarıyor oluyor. Bu yüzden güç kaybı oluşmuyor. Peki şimdiye kadar neredeyse bütün jenerasyon M'lerde farklı bir şanzıman kullanırken BMW bu jenerasyonla birlikte neden bütün araçlarında kullandığı tork konvertörlü ZF8'lere geçmeyi tercih etmiş? Bunun sebebi de aslında şu. Artık tork konvertörlü şanzımanlar, özellikle ZF marka şanzımanlar oldukça iyi. Hatta o kadar iyi ki neredeyse çift kavramadan vites atma süresi olarak ayırmak pek mümkün değil. Bu yüzden de bu kadar iyi olduğu durumda fazla ekstra para harcayıp yeni bir şanzıman tasarlamak çok mantıklı olmuyor. Verdiğiniz paranın karşılığını pek almıyor oluyorsunuz. Bu yüzden de sadece ufak bir kalibrasyonla yazılım değişikliğiyle bu araçta standart şanzımanı kullanmayı tercih etmiş BMW. Dezavantaj olarak da biraz vites üstünün ölmesi olmuş. İyi yönünden bakarsak ama günlük kullanımda çok daha konforlu hale gelmiş bu araç. Yine de tabii ki kendi ekstralarıyla birlikte geliyor. Örneğin şanzımanın geçiş hızını ayarlayabiliyorsunuz bu araçta.
aynı zamanda launch kontrolde bulunuyor. Bir önceki nesil M2 kullanıcısı olarak yol tutuşa bu nesilde çok daha fazla mesai harcandığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Artık karakteri biraz değişmiş, biraz daha farklı bir araba olmuş. Ve tabii ki süspansiyon bunun çok önemli bir parçası ama süspansiyona geçmeden hemen önce bu arabaların bütün M'lerde olduğu gibi iz genişliği normal 2 serisinden neredeyse 6-6,5 santim daha fazla. Hem önde hem arkada. İz genişliği dediğimiz şey ne? Aynı aks üstünde bulunan iki lastiğin birbirine olan mesafesi. Yani bu arabaya tam arkadan baktığınız zaman çok daha geniş. Hem önde hem arkada. Zaten bunun dış görünüşe etkisini de konuşacağız. Bu iz genişliğini arttırdığımız zaman arabanın şekli biraz daha kareye dönüşmeye başlıyor. Ve virajlara girdiğiniz zaman daha geniş bir alanda olduğu için yol tutuşu da artıyor. Hem salınım azalıyor hem de yol tutuş artıyor. Bu sadece M otomobiller için geçerli değil. Aynı şekilde Mercedes, Audi, bütün üst klas otomobillerinde, RS'lerde, AMG'lerde bu tip ufak bir değişikliğe mutlaka gidiyor. Bu arabada istisna değil. Peki bunun yanında başka ne var? Lastikler yol tutuşta inanılmaz önemli bir etken ve bu arabada biraz fazla büyüme söz konusu. Önlerde 275 taban, arkalarda ise 285 taban lastikler var. Lastik kalınlığının artması, özellikle taban kalınlığının artması daha fazla lastiğin yolla değmesine neden oluyor. Bu da daha fazla sürtünme ve en nihayetinde daha fazla yol tutuş demek. Standart 2 serisine baktığımız zaman önler 225 taban, arkalar 255 tabanla geliyor. Yani önde lastik 5 santim daha kalın. Her lastik başına ki bu inanılmaz büyük bir değer. Normalde 275 ön lastik yani çoğu otomobilde göremezsiniz. Çok güçlü klasmanda geliyor genelde. Arka tarafı için 285, sadece 3 santim artış normal. Ama burada BMW bir mesaj vermek istiyor. Ön tarafla ilgili biraz değişiklikler yaptılar. Süspansiyondaki değişiklikleri ön lastikleri biraz daha kalınlaştırarak önden kaymayı azaltmak adına biraz daha arkalara göre nispeten daha büyütmüşler. Çünkü bu otomobilin karakteri, bütün BMW'lerin karakteri olduğu gibi arkadan itişin o güzelliğini, yanlamaları hissetmek üstüne. Tabii ki yanlama demişken diferansiyelsiz olmaz. Son nesil bütün M'lerde olduğu gibi ya da AMG'lerde de olduğu gibi bu arabada da elektronik kilitli diferansiyel var. İçinde multiple pack clutch dediğimiz, yani bir sürü küçük kavrama var ve bunlar elektronik bir şekilde kontrol ediliyor. Elektronik olmasının güzel yanı sizin istediğiniz duruma göre kendini adapte edebiliyor. Bunu sürücünün verdiği inputlara ya da girdilere göre kendini ayarlayabiliyor. Örneğin pistte giden bir sürücü daha direksiyon hareketleri akışkandır, gaza bir anda basmaz, daha eze eze basar. Bunları algıladığı zaman diferansiyelde yol tutuşu odaklı bir şekilde çalışıyor ve ona göre kilitleniyor. Ama ne zamanki bir Apache'ye dönüşmek istersiniz, ne zamanki yanlamak istersiniz, o zaman arabaya verdiğiniz girdilerin şiddeti artıyor. Örneğin yanlamak isteyen biri gaza bir anda basar. Bunu drift videomuzda anlatmıştık ve direksiyonu ani bir şekilde kırar. Bunlar hep arabanın bilgisayarına gidiyor, sensörlerden gelen veriler. Diferansiyel bu sefer diyor ki o sürücü benimle yanlamak istiyor. Bu sefer bu clutch pack'ler hemen kapanıyor. Bir anda arka lastikleri kilitliyor ve araba yanlamaya başlıyor. Tuğberk'in bahsettiği gibi süspansiyon sisteminde ciddi değişiklikler var. Özellikle ön tarafta. İlk olarak standart bir şekilde M2'ler artık adaptif süspansiyonla geliyor. Adaptif aktif süspansiyon ne demek? Sadece modu değiştirdiğinizde sertliğini mi değiştiriyor? Hayır. Adaptif süspansiyon bu araçta şu anlama geliyor arkadaşlar. Elektromanyetik olarak damperlerin, amortisörlerin içindeki valfler kontrol ediliyor. Damperler yağın akışı ya da akmazlığı kullanılarak çalışıyor normalde. Aldığınız herhangi bir darbeyi bu yağın akış hızı kontrol edildiği, yavaşlatıldığı için aracın içine yavaşça aktarmış oluyor, az aktarmış oluyor. İşte bu araçtaki bu elektromanyetik kontrolcüler aradaki geçitleri açıp kapatabiliyor. Kapattığı zaman yağ daha zor akıyor. Yani damperiniz daha sert oluyor. Bir darbe aldığınız zaman sıvı akmak yerine o darbeyi tamamen araca iletmiş oluyor. Pist gibi sert süspansiyon istediğiniz anlarda bu oldukça işe yarar. Tam tersi kontrolcüler valfleri açtığı zaman yağ rahatça akıyor. Bu yüzden aldığınız bir darbe çok daha hızlı bir şekilde emiliyor.
süspansiyonunuz yumuşamış oluyor. Bu 4 teker için ayrı ayrı milisaniyeler içinde hesaplanıyor. Yani siz hangi hızla viraja mı giriyorsunuz, düz mü gidiyorsunuz, hızlanmaya mı çalışıyorsunuz, yavaşlamaya mı çalışıyorsunuz? Bütün bunlara göre 4 süspansiyon farklı farklı kontrol edilip sertlikleri değiştirilmiş oluyor. Frene bastığınızda ön süspansiyonlar sertleşiyor çünkü aracın öne bir yığılması var. Bunu engelliyor. Gaza bastığınızda arka süspansiyonlar sertleşiyor. Aracın arkaya yığılmasını engelliyor ve aracın yol tutuşunu maksimize etmeye çalışıyor. 4 tekeri ayrı ayrı kontrol ederek. Bunun dışında eski jenerasyonlara baktığınızda yine değişen iki şey var. Birincisi artan kaster, ikincisi de artan kamber açıları. Kaster açısının artması demek aracın tekerlek göbeğinin süspansiyon bağlantı noktasına göre ön tarafta olması demek. Bu lastiğin yere iz düşümü süspansiyon bağlantı noktasından önde olduğu zaman aracınız daha kontrollü oluyor. Ama aynı zamanda ne kadar öne taşırsanız direksiyonunuz o kadar ağırlaşmaya başlıyor. Tekerleri çevirmek daha zor hale geliyor. Ama bir spor araç kullanırken bu aslında avantajınız oluyor. Çünkü hem direksiyon daha ağır, daha kontrollü oluyor hem de yerden gelen bütün o tepkileri elinizde daha güçlü hissediyorsunuz. Çünkü araba buna yatkın bir hale gelmiş oluyor. Kambere baktığınız zaman da kamber açısı dediğimiz şey tekerlerin yere ne kadar dik bastığı ya da ne kadar açılı olduğudur. Özellikle spor otomobillerde önden ya da arkadan baktığınızda bu tekerlerin dik bir şekilde durmadığını fark edersiniz. Hafif açılı duracaktır. Bunda o ön tekerlerdeki açı biraz daha arttırılmış. Bunun sebebi de aracı limitlerde yüksek hızda kullanırken viraj sırasında dış tekerin yere tam olarak dik basmasını sağlamak. Açı arttırıldığı için artık daha dar açılı dönüşlerde dış ön tekerin yeri daha iyi tuttuğuna emin olmuşlar. Bunun dezavantajı da aslında tabii ki aracın daha agresif hale gelmesi oluyor. Ama bu dezavantaj sadece tabii ki günlük araçlar için geçerli. Böyle bir spor otomobilde zaten beklentiniz bu yönde olacaktır. Bununla birlikte rulmanlar da değiştirilmiş. Standart 2 serisinde kullanılan rulmanlar yok. Daha sert rulmanlar var. Bu sert rulmanlar da aynı şekilde yoldan gelen bütün geri bildirimi direksiyona aynen iletiyor. Normalde söyleneceğiniz böbrek taşı düşürdüm diyeceğiniz bir şey aslında bu araçta istenen bir özellik haline geliyor. Hatta bunun için daha pahalı rulmanlar kullanıp daha çok para ödemiş oluyorsunuz. Son olarak da bütün bu gelişmeleri kaldırabilmesi için süspansiyon takımı tamamen alüminyum haline getirilmiş, kalınlaştırılmış, güçlendirilmiş ve bu yüzden hem daha hafif hem daha dayanıklı hale gelmiş. Ve böyle virajlı yollarda bunun etkisini gerçekten hissetmek mümkün. Yani bu arabayı özel kılan şey bu tarz yollarda kullandığınız zaman hissettiğiniz his ve bunu sağlayan da bu bahsettiğimiz bütün o küçük detaylar. Bunu tamamen hissetmekte zaten mümkün. Mesela Sport Plus'tan bir anda Comfort'a aldığım zaman arabanın adeta yumuşadığını hissedebiliyorum. Mesela şu an viraj alırken demin bu virajı ters tarafa doğru geçerken çok daha pist hissini yaşarken şu an araba bana daha az konforsuzluk vermeye çalıştığını hissettiriyor. Daha yumuşak hale gelmiş oluyor. Adaptif'in güzel yanı gerçekten bu. Ama tekrar Sport Plus'a geçtiğim zaman bütün çıkıntıları, girintileri hissediyorum ama bir yandan da bütün virajlarda bana güven veriyor. Adeta virajdan çıkmayacağımı hissetmiş oluyorum. Burada çok net hissedilen bir şey var. Eski M2 ile yani Tuğberk'in aracıyla bu virajı dönerken bu arabanın drift için yapıldığını hissedebiliyordunuz. Bu araçta en büyük değişiklik belki de bu. Drift için yapıldığını hiç hissettirmiyor. Fazla tutuyor. Tahmin ediyorum ki bu çoğu BMW kullanıcısı için üzücü bir gerçek. Ama bana sorarsanız ben araçlarla süre yapmayı, kendimi denemeyi sevdiğim için kaymaması bana daha büyük tatmin veriyor. Biraz şunu göstermiş aslında. Bildiğim kadarıyla M4 hala drift odaklı bir araç. M4 ile çok rahat bir şekilde drift yapabiliyorsunuz. M2'nin kitlesini biraz değiştirmeye çalışmışlar. M4'te yine o apaçık kitleye hitap ederken M2'de biraz daha piste gidip gerçekten hobi olarak kendini böyle zorlayıp zaman deneyecek insanları hedeflemişler gibi görünüyor bana. Çünkü gerçekten araba hiç kaymak istemiyor. Yani bir M2'nin hatta bir BMW'nin bu noktaya geleceğini hiç düşünmezdim. Adeta pist arabası yapmak için kaymayacak bir araba yapmışlar. Bu da beni şaşırtıyor biraz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu kadar güçlü bir motorla tabii ki tek amacınız drift yapmaksa hala drift yapabilirsiniz. Gelelim şaseye. Normal 2 serisinden her şey farklı olduğu için şasede de büyük değişiklikler var. Önde baktığımız zaman kaputun altında ekstra güçlendirmeler var. Kule gergisi dediğimiz benziyor ama şasinin tamamını güçlendiriyor. Ve o kule gergileri aşağıdan ön aksa bağlanıyor, ön takıma bağlanıyor ki burayı ekstra güçlendirebilsin.
Yine C sütunundan başlayıp arkaya doğru gidip bagaja bağlanan ekstra güçlendirici parçalar var. Arabanın altında da güçlendirici parçalar var. Bu da normal 2 serisinden daha sert bir şase olmasını sağlıyor. Diğer M otomobillerde olduğu gibi normalde arka tabla yani diferansiyelin ve aksarın bulunduğu bölüm normalde bushinglerle bağlanır. Standart 2 serisinde böyledir ki konfor anlamında daha iyi olsun. M'lerde ise şasiye direkt olarak kaynaklanıyor ki diferansiyelden gelen, lastiklerden gelen bütün hissiyat sürücüye geçebilsin. Bunlar tabii güzel kısımları. Ama dezavantajlar neler? Tabii ki onlar da var. Eskiden yani bir önceki serideki 2 serisi 1 serisi tabanlıydı. Bir serisinin uzatılmış hali gibi düşünebilirsiniz. Ama bu nesle geldiğimiz zaman bir serisi mini tabanla önden çeker oldu. Haliyle M2'yi ya da 2 kupeyi arkadan çekişli bir versiyona çevirmek mümkün değil BMW için. Zaten asıl amaçları da 2 serisini tamamen kaldırmaktı ama bir önceki nesilde insanlar M2'yi çok sevince yine yapmak istediler. Haliyle bir platformunu kullanamadıkları için bu arabayı yapmak için 4 serisini kullandılar. Bu arabanın süspansiyon bağlantı noktaları, süspansiyonları, diferansiyeli, aksı neredeyse bütün parçası M4'ten geliyor. Bu ilk bakışta iyi bir şey gibi gözükebilir ama ne yazık ki ağırlığına baktığınız zaman 1700 kilonun üstünde bir ağırlığı var. Yaklaşık bu konfigürasyonla 1750 kilo gibi bir şey ediyor ve bu ebattaki bir araba için inanılmaz derecede fazla. Önceki nesil 1550 kiloydu. Bu 200 kilo daha fazla. Sebebi de dediğim gibi 4 serisine dayanması. Ne yazık ki sürerken de bu ağırlığı hissediyorsunuz. Özellikle virajlarda o ağırlık yüzünden dışarı doğru açılmak istiyor. Ama bunu da yaşamamak için süspansiyon ayarlarıyla çok fazla oynamışlar. Bu ağırlıkla baş edebilmek için. Haliyle eski nesle göre bu oynaklığını biraz kaybetmiş durumda. Evet, geldik herkesin düşünüp kimsenin dillendiremediği şeye. Aynen. Tipi. M2 biraz yorgun, üzgün, yaşlanmış ve kilo almış. Doğru. Çok kilo almış. Görüntüsü önden hala biraz alışmamız gerekiyor sanırım. Biraz kutu kutu. Aynen. 4 serisinde en azından ilk başta ben hiç beğenmemiştim. Şimdi gözüm alışmaya başladı. Belki 2 serisinde de benzer bir şey zamanla oturabilir. Aynen. Zamanla inşallah olur. Özellikle az önce teknolojiden bahsettik. İz genişlikleri fazla olduğu için ön çamurluk, arka çamurluk böyle şişkin, dolgun duruyor. Aynadan baktığın zaman güzel duruyor ama yan profilden baktığın zaman ben çok bir şeye benzetemiyorum. Ya biraz şöyle, bu kapıya özellikle odaklandığın zaman Nissan Z'nin o dümdüz çünkü burası. Normalde Evet, dümdüz BMW'nin bir yapmayı kapı. sevmediği bir şey bu dümdüz hatlar. Daha muscle arabalarda böyle tak diye iner mesela yan taraf. Biraz ona bağlanmış. Ama dediğin gibi en azından bütün bu görsel şölenin bir sebebi var. Yani fonksiyonel bir sebep yüzünden bu görsel şölen Aynen. gerçekleşiyor diyelim yani. İşte şu maşbriyel biraz çıkıntı. Bu çamurluk ona bağlanıyor ama çok mu güzel bağlanıyor? Orası artık sizin yorumunuza kalmış. Arka taraf biraz daha zor alışılacak bir görüntüsü var. Ya şöyle söyleyeyim. Günlük gördüğünüz zaman ne kadar çirkin bir araba demiyorsunuz ama eski M2 ile kıyasladığınız zaman eski M2 ne kadar güzel görünüyordu diye düşünüp Aynen. bu biraz o departmanda eksik kalıyor. Bu şey gibi diyebilir miyiz? Eski M2 böyle daha bir eleganttı. Bir Ferrari gibi düşünürsek yani aynı görüntüde değil ama hani o curve'leri, girintileri, çıkıntıları hep yumuşaktı. Bunu bir Lambo gibi yapmak istemişler. Daha keskin hatlar ama tam olmamış Aynen. gibi. Yine videodan önce sana söylemiştim. Japon arabasını anımsatıyor bana biraz. Evet. Yani normalde Almanlar böyle çok keskin hatlar, çok rengarenk şeyler sevmezler. M2 çok keskin hatlar, koltuklar bir tarafı kırmızı bir tarafı mavi böyle bir Daha ben buradayım diyor. Evet. Böyle bir daha Japonların Hey, sevdiği hey bir diyor. şey, Aynen. tepki olmuş. arkada benim hoşuma gitmeyen şey difüzör ve egzozlar o kadar büyük ki arabaya sonradan takılmış gibi duruyor. Evet. Kocaman duruyor. Bu V şeklindeki egzozunu beğeniyor musun? Onu daha da hiç beğenmiyorum. Neden öyle bir şey var bilmiyorum. Performans. Uzaylı alien gibi duruyor. gibi. Yani Lexus LFA'de mesela üçlü güzeldi. Lexus'un yine RCF'de var galiba. Ona benziyor ama yani Evet. hala tam ikna olmuş durumda değilim. Arkadaşlar sizin görüşleriniz neler? Bu yeni logo ile birlikte gelen yeni karakteri siz beğendiniz mi? Bunu da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Bu nesil mi bir önceki nesil mi oylamasını yaparsak bence kimin kazanacağı belli. O yüzden sormayalım. Anlatmamızı istediğiniz başka teknolojiler varsa bu konu hakkında ya da anlatmamızı istediğiniz diğer konular hakkında yorumlarınızı aşağı bırakabilirsiniz. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.